Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve sarı olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimizin gördüğünüz gibi hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız, patiğimizin topuk kısmı, model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şuradaki model sayılarını bakın, sarı ile desenlerimiz var. Bu sayıyı 2-3 tane fazla yapabilir. Daha küçük yani 36 numara yapmak isteyenler de 2 model eksik kurabilirler. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimizi hanımlar kenar bölümünden başladım ben. Şöyle krem ipim ile ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. 22 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim. 2. Üçüncü. Dördüncü. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir düğüm atacağım kenara. Şu bölüme. Buradaki hanımlar şöyle fazla ipimizin ucunu da şöyle kesebiliriz. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak örüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oldu. Buraya bir diş haroşa daha öreceğim hanımlar. 2 diş haroşa olacak. Ardından da model kurulumuna başlayacağım. Yine ilmeklerimi ön yüzde sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum hanımlar. Ön yüzde arka yüzde düz örünce bir diş haroşa düşüyor çünkü. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Böylece ön yüzde bakın şöyle 2 diş haroşa oluyor. Hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Şöyle sarı ipimi de hazırlayacağım. Modele başlayacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi de krem ile ördüm. İlk 2 ilmeği krem ile ördükten sonra hemen şuraya sarı ipimi aldım. Buraya 3 ilmek sarı öreceğim. Yine haroşa yani düz örgüye devam ediyoruz. Bir tane sarı ördükten sonra hemen sarı ipimin ucunu şurada kremime düğümleyeceğim. Patiğimin sökülmesin diye. Artık aynı iplerle model bitene kadar öreceğiz. İp kesme kırma yok. Şu birinci sarı ilmeğim. Ucunu da gizleyerek götüreyim. Şu 2. Şu da 3. 3 ilmek sarı ördüm. Yanındaki bir kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine 3 tane sarıyı örüyorum. Bir kremimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek sarı örüyorum. Bir krem örmeden sağ şişime aldım. Tekrardan 3 tane daha sarıyı ördüm. Bakın bu kenarda son 5 ilmek kaldı. Buraya da 1, 2, 3, 4 tane sarı desen yaptık. Bu 5 ilmeği örmeyeceğiz. Geri dönüyorum hanımlar. Sonra geri döneceğiz. 5 ilmeği kenarda bırakıp geri döndük. Burada yine sarı ilmeklerimi düz öreceğim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Sarı ilmeklerimi yine düz haroşa örüyorum. Arka yüzde ipi kendime doğru aldım. Krem ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar 3 ilmek sarımı düz örüyorum.
kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 sarımı örüyorum. 1 kremimi örmeden sağ şişime aldım. Yine 3 ilmek sarımı örüyorum. Bakın sonda 2 krem ilmeğim var. Burada sarıyı arkada bıraktım. Yani kendimden tarafta bıraktım. Şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. Kenardaki son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. 2 sıra sarı, 2 sırada krem ipimizi kullanacağız. Sarıyı kullandık. Ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra. Şimdi kremime geçtim. Sarı ile örerken son 5 ilmek kalana kadar örüp geri dönmüştük. Krem ile sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir model kurulumu var. Onu da yapacağız yine. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanındaki kremi de örüyorum. Bakın burada 3 ilmek sarımız var. İlkini örüyorum. Düz olarak ördüm. Ortadaki sarıyı örmeden sağ şişime alıyorum. 1, 2, 3 tane krem örüyorum. Ortadaki bir sarıyı örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Ortadaki bir sarıyı örmeden aldım. Tekrar 3 tane krem örüyorum. Bir sarıyı örmeden aldım. Kalan ilmeklerin hepsini sıra sonuna kadar krem ile örüyorum. Son 6 ilmeğimi krem ile ördüm. Krem ile ilmekleri sıra sonuna kadar ördük. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi yine krem ipim ile düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sarı ilmekleri örmeden sağ şişime alıyorum. 3 kremimi düz ördüm. Sarıyı örmeden sağ şişime aldım. 3 kremimi örüyorum. Sarıyı örmeden sağ şişime alıyorum. 3 kremimi ördüm. Sarıyı örmeden sağ şişime aldım. Kalan 3 ilmeğimi de yine örüyorum. Geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra yanına bir tane kremimi ördüm. Tekrar sarıya geçiş yapıyorum. Bakın şöyle. Çaprazlamasına sarı ipimi aldım. İlk modeli nasıl kurduysak ikinciyi de aynı şekilde kuracağız. Yine bakın 3 sarı örüyorum. 1 krem örmeden aldım. 3 sarı örüyorum. 1 krem örmeden aldım. 3 sarı örüyorum. 1 krem örmeden aldım. 3 ilmek sarı ördüm. Son 5 ilmeğim kaldı. Onu örmüyorum. Yine geri dönüyorum. Bakın sarı ipimle, yani renkli ipimle örerken son 5 ilmeği örmüyoruz. Geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Sarı ilmekleri düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. Sarılarımı düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. Sarılarımı düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Şöyle çaprazlamasına renk geçişi yaptım. Kenarda delik görüntü oluşmasın diye kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. Bakın burada 2 modeli tamamladık. Şimdi krem ipimizle modele devam ediyoruz. Krem ipimizle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yapacağımız işlem şu. Bakın hanımlar, şeklimiz şöyle devam ediyor. Kendini gösteriyor. Burada da hanımlar kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeği de krem ile ördüm. Üçüncüyü de ördüm. 3 tane sarı ilmeğimiz var. Ortadaki sarıyı örmeden alacağız. Bu şekilde 3 ilmek krem öreceğiz. 3 tane sarı ilmeğimiz vardı. Ortadaki sarıları örmeden alıyoruz. 3 tane krem örüyoruz. Ortadaki bir sarıyı örmeden aldım. 3 krem örüyorum. Ortadaki sarıyı örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile sıra sonuna kadar örüyorum. Krem ile sıra sonuna kadar ilmekleri ördük. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine krem ilmeklerimi krem ipim ile haroşa örüyorum. İpi arka yüze doğru, yani kendime doğru aldım. Sarıları örmeden alıyorum. Kremlerimi düz örüyorum. Sarıyı örmeden aldım. Kremlerimi örüyorum. Sarıyı örmeden aldım. Kremleri örüyorum. Sarıyı örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. Tekrar geri döndük. Bakın 2 modeli yaptık. 2 sarı. Şimdi 3. sarıyı yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğinden sonra yanına bir tane daha krem örüyorum. Ardından şöyle sarı ipimi aldım. Buraya 3 tane sarı örüyorum yine. 1 krem örmeden alıyorum. 3 tane sarı ördüm. 1 krem örmeden aldım. 3 sarı ördüm. 1 krem örmeden aldım. 3 tane sarıyı örüyorum. Son 5 ilmeği örmeyeceğim yine sarı ipimle giderken. Geri döndüm.
Tekrar sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyorum. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. Sarıları düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. Ve yine 3 sarı ilmeğimi düz ördüm. Sarıyı şöyle arkaya aldım. Bakın çaprazlamasına yine kremimi alıyorum ve kalan 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Böylece hanımlar bakın 3 modeli tamamladık. 3 tane modelimizi yaptık. Tekrar krem ipimizle hanımlar yapacağımız işlem yine şöyle kenar ilmeğinden sonra ikinciyi ördüm. Yanına bir tane daha krem ördüm. Bakın 3 sarı var. Ortadakini örmeden alıyorum. 3 krem örüyorum. Ortadaki sarıyı örmeden alıyorum. 3 krem örüyorum. Ortadaki sarıyı örmeden aldım. 3 krem. Sarıyı örmeden aldım. Ve kalan ilmekleri krem ipimdeyim. Sıra sonuna kadar örüyorum. Geri dönüyoruz yine. Arka yüzde krem ilmeklerimi krem ipim ile haroşa olarak öreceğim. Sarı ilmeklerimi de örmeden alacağım. İpi kendime doğru alıyorum. Sarı ilmeği örmeden aldım. 3 kremimi örüyorum. Arka yüzde bu şekilde modelimizi yapıyoruz. Son 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tekrardan sarı ipimizle devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği krem ile ördükten sonra yine 3 sarı 1 krem diye son 5 ilmek kalana kadar öreceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu şekilde model devam edecek. Şöyle baktığımız anda ben buraya 3 tane sarı modelimi yaptım. Ben bu patiğimde hanımlar hemen model üzerinde göstereyim. Bu bölüme toplamda şu sarı desenleri sayacak olursak toplamda 39 tane sarı model yaptım. Şu sarı modelden şu an bakın 3'ünü yaptık. Toplamda bu şekilde 39 tane yaptım. Dediğim gibi daha büyük yapmak isteyenler 41, 42 tane yapabilir, 43 tane yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de ben 39 yaptım. Hani 38 yapar, 37 yapar. Bu şekilde model sayısını ayarlayabilirsiniz. Patiğin büyüklüğünü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da ayağınıza da ölçerek yapabilirsiniz. Zaten ben bu bölümü tamamladıktan sonra nasıl yapılacağını, ölçüye göre nasıl örüleceğini de sizlere anlatacağım. Dediğim gibi ben 39 tane modeli bu şekilde yaptım, dolandım. Şimdi hanımlar ben şimdi modelimi tamamlayacağım. Geleceğim ardından sizlere ölçünün nasıl alınacağını da detaylı göstereceğim. Evet hanımlar ben patiğimin bu bölümünü tamamladım. Geldim toplamda 39 tane şu sarı modelimden yaptım. Şimdi hemen sizlere mezura ile boydan boyu ölçüyü de vereceğim. Bakın şu uçtan diğer uca kadar bakın şu şekilde ölçüyü veriyorum. Şuradan şuraya. Hemen bir uca mezuramı sıfırladım. Diğer uca kadar 28,5 santim tutuyor. Şöyle 28,5 santim. Buna göre artık modeli az ya da fazla yapabilirsiniz aralardaki desenleri. Ölçüyü buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu desenimizi bitirdik. Başlangıçta krem ipimiz ile 2 diş haroşa örmüştük. Şimdi yine aynı şekilde krem ipimiz ile ilmeklerin tamamını 2 diş haroşa olacak şekilde öreceğiz. Hemen artık sarı ipimi de burada kesiyorum hanımlar. Sarı ipimin ucunu şöyle kremime düğümlüyorum. Burada haroşalarımızı öreceğiz. Şöyle krem ipimizle örmeye devam edeceğiz. Hanımlar burada krem ipimiz ile 2 diş haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar buraya 2 diş haroşamı krem ipim ile ördüm geldim artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Tamamını keseceğiz. Biraz gevşek yani esnek bir kesim yapalım. Patiğimizin arka bölümünü örerken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden bakın şu V şeklinde görünen kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmeklerimizi rahat çıkartabilelim diye esnek bir kesim yapmamızda fayda var. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keseceğiz. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. En son burada patiğimi sökülüp böyle açılmasın diye kenarına 2 tane zincir attım ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Bu şekilde. Şimdi taban bölümü için şuradaki bakın geniş olan yerdeki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Buralardan ilmekler çıkartabilmek için krem ipimi kullanacağım. Bu aşamada hanımlar bir tık bir uzun şiş kullanacağım tabanıma örebilmek için. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir.
Hemen bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine şuraya şöyle girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Hemen ikinci ilmek çıkarttıktan sonra ipimin ucunu burada kendine şöyle düğümleyeceğim. Patik sökülmesin diye şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek bu bölümden ilmekler çıkarmaya devam edeceğiz. Şöyle bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız hanımlar ta ki şu diğer uca gelene kadar. Ben bu uca gelene kadar toplamda bu taban bölümden 82 ilmek çıkarttım. Şimdi siz buradaki sarı deseni benden eksik yaptıysanız ilmek sayınız 2-3 ilmek eksik olur. Ya da benden fazla yaptıysanız eğer ki bu desenleri ilmek sayınız benden 3 ilmek, 5 ilmek, 6 ilmek artık ne kadar fazla yaptıysanız bu ilmek sayınız birkaç tane fazla olabilir. Çünkü patiğin büyüklüğüne göre, sayısına göre buradan çıkaracağımız ilmeklerde farklılık gösterebilir. Dediğim gibi ben buradan toplamda 82 tane ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkardım geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüze bir diş haroşamız düşüyor. Hemen göstereyim. Bakın bu şekilde. Bir diş haroşamız düşüyor ön yüze. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine düz yani haroşa olarak örelim gelelim. Evet, ilmeklerin hepsini ördüm. Ön yüzdeyiz. Şimdi burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz hanımlar. Ben ilmekleri şöyle ayırdım. Bende 82 ilmek var. 8 ilmek ortaya ayırınca geriye 74 ilmeğim kalıyor. 74 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 37'şer ilmek düşüyor. Farzı misal sizin toplamda burada 86 ilmeğiniz oldu diyelim. Hani benden fazla model yaptınız. İlmek sayınız 86 diyelim. 86'dan 8'i çıkaracaksınız. Geriye 78 kalıyor. Buruna 8 ilmek ayırınca 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeği de iki yana paylaştırınca kenarlara 39'ar ilmek düşüyor. Ya da şöyle hesaplayalım, 82 değil de 78 tane ilmek çıkarttınız. Buradan daha küçük yapmak istediniz. 78'den 8'i çıkartınca geriye 70 ilmek kalıyor. 70 ilmeği de iki yana paylaştırınca kenarlara 35'er ilmek düşüyor. Hani paylaştırma işlemini, ilmek ayırma işlemini bu şekilde yapmanız gerekiyor. Hemen patiğimizin tabanına geçelim hanımlar. Benim kenara ilmek ayırınca yanlara 37 ilmek düşüyordu. Kenar ilmeğimle birlikte buraya 37 adet ilmeğimi öreceğim. Bakın 6 ilmek olmuş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Bu kenara 37 ilmeğimi ördüm. Şimdi burnumuza 8 ilmek ayırmıştık. 8 ilmeğimi de öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek de burun kısmı için ördüm. Saydığımızda şu sol kenarda da 37 ilmek kalıyor. Sayalım dilerseniz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 2 de burada 37. Gördüğünüz gibi yanlardaki ilmek sayıları eşit. Şimdi 8 ilmek de ördükten sonra geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi yine öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. 8 ilmek ile buraya bakın. Bir diş haroşa ördük. Tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan birer ilmek alarak bu ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan alarak örüyorum. 9 ilmek oldu. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm 10. Ortada 10 ilmek oldu. 14 olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Bu yandaki ilmeği de yine örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. 12. Orta kısımda 12 ilmek oldu. Bakın burun kısmında da oval bir görüntü oluştu. Ayak anatomisine de uygun oluyor bu şekilde. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Bir ilmek de yandan aldım. 13. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de kenardan alarak örüyorum. 14. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ortada, tabanda 14 ilmeğimiz var. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimlerimize başlayacağız. Yani tabanda 14 ilmeğimiz vardı. 13'ünü öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. 14. ilmekte yanından da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 13 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yanındakini de alıyorum. Keserek örüyorum. Taban bu şekilde örülecek. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Çünkü taban ile kenar arasında bakın bir ayrık görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncuda kesimi yapacağız. Şimdi saymadan ilmeklerimizi örüyorum. Tabanımda bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanda son bir ilmek var. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Yine şöyle ayırıyoruz. Taban ile kenar arasında bakın boşluk burada. Burada yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğim. Bunu örerken yanındaki ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Taban böyle örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı sizlere anlattığım gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile şu arka bölümü öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. Yine ilmek sayıları azaldığı için böyle kısa şişlerime geçiş yapıyorum. Şu an ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Arka bölümde de haroşaya devam ediyoruz çünkü. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar, bakın kenar ilmek yerleri var, sıralar buralarda. Buradaki ilk kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde. Son 2 ilmek kalana kadar. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. 13 ilmek kaldı. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin bu arka bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Yeniden geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı işleme devam edeceğim. Yani yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Tekrar son 2 ilmeğimi kestim.
Geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Bir diğer kenar ilmek yerine yine girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar 14 ilmeğimiz oluyor böylece. Hanımlar, patiğimizin arkası böyle örülüyor. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Bakın görüntümüz şöyle. Çok şık, düzgün bir şekli var arkada. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyorum bu şekilde. Hemen şurada ipimizin ucu vardı. Onu da aradan yürüterek götüreyim, gizlensin. Bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Patiği tamamladık. Sadece bir kenar oyamız kaldı. Patiğimde kullandığım sarı renkli ipim ile bir de kenar oyası yaptım. Tek sıradan oluşan bir oya. Patiğimizin kenarı daha değerli, toplu, düzgün, güzel görünüyor o şekilde. Dileyen tabi sade de kullanabilir. Bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Bu şekilde. Bir tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen iplerimizin ucunu gizleyeceğiz. Şu arka ilmek aralarına girerek iplerimin ucunu öncelikle gizliyorum. Bu şekilde şöyle. Hanımlar, bu ip gizleme işlemine önem verelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Tamamen gizliyorum. Hemen şurada da bir ipucumuz vardı. Onu da yine gizleyeceğim. Şöyle. Evet, gizleme işlemini yaptık. Şimdi kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Bakın patiğimiz şekil itibariyle şöyle esnekliğini gayet görüyorsunuz. Haroşa örgü olduğu için esnek bir yapıya sahip. Şöyle kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Yine sarı ipimi şöyle alıyorum öncelikle. Ve tığım ile bir ilmek oluşturacağım. Bir ilmek oluşturdum. Hemen şu topuk kestiğim yerden itibaren ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle kenar oyamı yapacağım. Şöyle hanımlar, ipimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Gevşek bir şekilde yapalım hanımlar. Bakın tığımdaki ilmeklerim gayet gevşek duruyor. Eğer sıkı yaparsak patiğimizin boğaz kısmı gergin durur, ayağımıza zor girer. Bu nedenle şöyle gevşek bir şekilde kenar oyamızı yapıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarıyoruz ve tığımızdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyoruz. Bakın bu şekilde. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden bu şekilde topluyorum. Kenar oyamızı böyle yapacağız hanımlar. Patiğimizin çevresini dolanarak devam edeceğiz. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapmamız gerekiyor. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım gelelim. Evet, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son buraya da bir zincir çekip sarı ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunu da şöyle sarı ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Bu şekilde. Patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Bu şekilde. Bakın. Şeklimiz bu. Şöyle. Gayet böyle esniyor. Ayağı saran bir model. Ayaktan çıkmıyor. Çok rahat bir kullanımı var. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim birlikte. Ben çok severek yaptım. Çok beğenerek yaptım. Gördüğünüz gibi çok da kolaydı. Hiç patik, hiç örgü bilmeyen hanımların bile rahatlıkla yapabileceği tarzda model oldu. Dikişsiz olması itibariyle de çok kullanışlı. Ayağı rahatsız eden bir dikişi yok. Ayağa batma yapmaz. Çok rahat olur. Hem çeyiz hem de günlük kullanım için oldukça uygun. Evet, birlikte yaptığımız patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi tabanımız böyle. Arka bölüm bu şekilde. Önden görünüşü bu. Çıtı pıtı harika bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.